1970'li yıllarda dünyada patlak veren petrol krizi, tüm üreticileri daha ekonomik araçlar üretmeye mecbur kılar. Bu süreçte Audi 60 modellerinden daha küçük aracı olmayan Audi, doğal olarak küçük bir araç üretmek için Volkswagen Polo ile aynı platformda kompakt bir araç tasarlama kararı alır. Gelin o dönem Volkswagen Polo ile amansız rekabetiyle Almanya'nın Avrupa'da ortaya çıkan ilk küçük sınıf aracı Audi 50'ye birlikte göz atalım. 1960'lı yılların sonlarına doğru Audi, büyük, yukarı doğru sallanan arka kapağı, tavanın arka kenarında üstten menteşeli ve esnek bir şekilde kullanılabilecek maksimum arka alanı olan küçük, önden çekişli otomobillerin popülaritesindeki hızlı artışı fark eder. Ayrıca yine 1960'larda hatchback'ler hala yenilikçi bir araç konseptidir ve Audi bu nedenle böyle bir araba tasarlamayı düşünür. Audi 50, Alman otomobil üreticisi Audi tarafından 1974'ten 1978'e kadar üretilen ve yalnızca Avrupa'da satılan küçük bir süpermini otomobil olarak karşımıza çıkar. Sırasıyla Fransız Renault 5 ve İtalyan Fiat 127'den 2 ve 3 yıl sonra tanıtılan Audi 50 ve onun Polo ikizleri, o zamanlar Avrupa'nın yeni ortaya çıkan süpermini hatchback sınıfına Almanya'nın ilk yerli katılımcısı olarak görülür. Bu süreçte Volkswagen ekibi de 1973 ve 74 yıllarında bir dizi yeni su soğutma modeli piyasaya sürer. Önce Passat, ardından Scirocco ve ardından Golf modeli. Audi 50'nin tasarımı, Audi'nin Ingolstadt'taki tasarım ve geliştirme merkezinde Bertoni'nin baş tasarımcısı Marcello Gandini tarafından Giorgetto Guigaro'nun İtalyan dizayn stüdyosunda yapılır. Audi'nin sahibi Klaus Lutte ise otomobilin modern, şık üniter kaportasının tasarımını tamamlar. Audi'nin bu yeni aracı, Golf'e olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Audi 50, şirket içindeki diğer adıyla Type 86, 1974 yılında piyasaya sürüldüğü zaman motor kapağının altında sıralı 4 silindirli 1093 cc hacmindeki 50 beygir gücündeki motorlar ile üretilmeye başlanır. Ve araç Almanya'nın en büyük işverenlerinden birini sonuçları öngörülemeyen bir krizden kurtarmayı başarır. 1974 Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Audi 50'nin 50 beygir gücünde motora sahip LS ve 60 beygir gücünde motora sahip GL olmak üzere iki farklı versiyonu üretilir. Ve GL versiyonda daha konforlu bir iç tasarım ve ekstra krom detaylar yer almaktadır. Yine aynı yıl Eylül ayında Volkswagen daha fazla motor seçeneği ile Audi'nin ikizi olan Volkswagen Polo'yu piyasaya sürer. Bu aynı zamanda Volkswagen için bir dönüm noktası olur. İlginçtir ki zamanında Beetle'ın Audi'yi kurtardığı gibi bu süreçte de Audi'nin Volkswagen'i kurtardığı gerçeği tarihe bir not olarak düşülür. Audi 80, Volkswagen Passat olarak ve Audi 50, Polo olarak neredeyse hiç değişmeden devralınır. Ayrıca önemli bir detay, Audi 50'nin kıta Avrupa'sında iyi bir takipçi kitlesi olmasına rağmen hiçbir zaman Birleşik Krallığa ithal edilmemesi olur. Volkswagen Polo ise üretilmesinden ancak birkaç ay sonra Birleşik Krallık'ta dahil olmak üzere ihracat pazarında yerini güçlü şekilde alır ve rekabette bir adım öne geçmeye başarır. O zamanlar Audi 50'nin tasarımından üretimine kadar geçen süre 21 ay kadar sürer. Böylece Audi 50, o zamanki koşullara göre en hızlı üretime geçen seri üretim otomobil unvanına da sahip olur. 1976 yılında Audi 50, 1093 cc hacminde 50 beygir gücündeki motoru ile aynı hacimdeki 60 beygir güce sahip ikinci motor seçenekleri ile kullanıcılara sunulur. 1977 yılında Audi 50, 1093 cc hacmindeki 50 beygir gücündeki motoru ile aynı hacimdeki 50 beygir gücündeki motora ilave ek olarak yeni 1272 cc hacmindeki 60 beygir gücünde fakat daha yüksek tork çeviren motor seçeneği ile de üretilmeye başlanır. Fakat Audi firmasının unuttuğu bir nokta daha vardır. O da Volkswagen'in Polo'sunun biraz daha ekonomik bir otomobil olarak pazarlanmasıdır. Volkswagen ve Audi rozetli modeller 1978'e kadar 3 yıl boyunca piyasada rekabet halinde kalır ancak cömert teknik özellikleri ve nispeten daha düşük fiyatları nedeniyle Volkswagen Polo Avrupa pazarında kullanıcılar arasında popüler hale gelir. 1978 yılı Audi 50'nin son üretim yılı olur.
Audi NSU, Auto Union AG şirketi tarafından Almanya'nın Neckarsulm kasabasında bulunan eski NSU tesislerinde ve Volkswagen'in Wolfsburg tesislerinde üretildikten sonra Volkswagen grubunun Audi'nin üst orta sınıf ve üst sınıf otomobillere odaklanması gerektiği gerekçesiyle Audi 50'nin üretimine son verir. Araç Almanya'daki kötü ekonomik duruma ve Polonya rekabetine rağmen sadece 4 yıl içinde 180 bin üzerinde satış gerçekleştirir. Kasım 1999'da daha büyük olan ve Ağustos 2005'te üretimi durdurulan Audi A2'nin piyasaya sürülmesine kadar Audi 50'nin kendi sınıfında bir yenisi daha üretilmez. Audi 50 üretimden kalktıktan sonra 2010 yılında yerini manevi olarak Audi A1 serisine bırakır.